Evet, su oldukça yükselmiş. Dün neredeyse 30-40 metre daha ilerideydi. Bugün çok daha ağaçlara yaklaşmış. Ben şu ağaçların içine tamamen girdiğini de biliyorum arkadaşlar. Hani o kadar yükselmişti ki ağaçların içine girmişti su. Demek ki bugün yükselme günü. Bugün benim Pattaya'daki son günüm. Yarın Phuket'e uçuyorum. Toplamda burada 5 gün kaldım ama net ne kadar kaldım dersen 4 gün kaldım. Yani geldim, akşam geldim buraya. O günü hiç saymıyorum. Zaten böyle gidiş ve gelişlerde gittiğin ve geldiğin gün ölü gündür. Çünkü gelirsin anca dinlenirsin. Çok uzaklardan geldiğimiz için. Onun için gittiğin ve geldiğin gün tamamen ölü gündür benim için. Keşke bugün de sular çekilseydi. Çok muhteşem oluyor sular çekildiği zaman. İncecik kum ortaya çıkıyor. Ama yükseldiği zaman ben sevmiyorum ya. Yürümek için sadece taşlı bölge kalıyor. Ama sular çekildiği zaman incecik kumun üstünde yürüyebiliyorsun. Tien Nara plajı, kısaca Tien plajı diyoruz. Tam adı Tien Nara Beach. Bakın şurada hafif bir adacık kalmış. Birazdan o da kapanır. Evet, bu grup gidiyormuş demek ki. Deniz yönüne döndüğüm zaman ters ışıkta kalabiliyorum. Çünkü saat şu anda öğleden sonra 3 saat, yani 15. Güneş artık yataya yavaş yavaş geçiyor. İşte bakın, daha su buraya kadar yükselmemiş. Burası ne kadar mükemmel. Helva gibi kum var. Yumuşacık, taş yok. Ayağınıza batacak herhangi bir şey yok. Varsa da binde birdir. Ama bu su, diyorum ya, 50 metre daha çekilebiliyor yani. Buranın öyle bir özelliği var. 50 metre de az değildir. Fazla da suyun içinden gitmek istemiyorum. İşte böyle kameraya su sıçratabilirler. Düşebilirim. Düşersem de yani kameramız geri dönüş olmayacak şekilde arıza yapar.
Çocuk olmak ne kadar güzel bir şey. Hep her yerde en zor şartta bile kendine bir eğlence çıkarabiliyorsun. Hemen bir oyun yapabiliyorsun. Biz büyüdük, kirlendi dünyada diyorlar ya. Aynen doğru yani. Biz büyüdük, kirlendi dünya. Gelsikiler gidiyor. Bir de çok uzakta bir yük gemisi var. Muhtemelen görüntüye yansımıyordur. O da Pattaya'ya doğru gidiyor. Evet, bakın buradaki çocuklar da böyle bir oyun üretmiş kendi kendine. Onu kumla kaplıyorlar, dubaları. Burada deniz motorları bekliyor. Belli ki bir grubu getirmişler. Onları götürmek için bekliyorlar. Plajın sonunda 3 tane salıncak var. Genelde oraya oturup fotoğraf çektiriyorlar. Tamamen ücretsiz. Bizde olsa hemen üstüne bir 500 lira yazarlar. Plaja bile giremiyorsun bizim ülkemizde para vermeden. Buradaki insanlara desek ya bizim ülkemizde plaja girmek paralı desek bize gülerler yani. Hem de nereleriyle gülerler Allah bilir. Buralar biraz taşlık. Dikkatli basmak istiyorum. Kendisi çok iyi fotoğrafçıdır. Modellerle çalışır sürekli. Bakın. Ну, папа, а передо мной Ünlü fotoğrafçı Şener Eroğlu. Facebook'a yazarsanız çıkar. Adamda şeytan tüyü var. Yüzlerce kızı çekti burada. Yüzlerce, belki binlerce fotoğraf var elinde. Sadece şu plajda. Kesmek de istemiyorum yani. Belki meraklı olanlar vardır.
Görmek isteyenler vardır. Fotoğrafçı arkadaş vardır. Ben de uzun süre fotoğrafla uğraştım. Onu da söyleyeyim yani. Biraz bir şeyler bilirim. Ama özellikle fotoğrafçı arkadaşlar Türk maalesef gerçek değeri görmüyor. Size mesela bir şey anlatayım. Benim bir tanıdığım vardı. Yaşlı bir bayan. Yani yaşı 70'e yakındı o derece yani. Evinin bahçesindeki çiçekleri çekerdi. O zaman da bir fotoğraf sitesi vardı. Oraya eklerdi o çektiği çiçekleri. Şimdi ismi Ayşe diyelim. Tamam mı? 70 yaşında ama yaşı tabii orada belli değil. Ya altına yüzlerce binlerce yorum. Oo ne kadar güzel ne kadar güzel. Papatya çekmiş. Tamam mı? Öbür taraftan gerçek fotoğrafçılar dağ bayır dolaşmış. Kar kış dememiş. Yollarda, dağlarda fotoğraf çekmiş. Tamam mı? O fotoğraf ekler. Altında bir tane bile yorum olmaz. Belki birkaç tane beğeni olur. Yani bir kelebeği çekmek için sabah 5'te kalkan arkadaşlarım vardı benim. O kadar emeği boşa giderdi. Eklerdi fotoğrafı, kimse yorum yazmaz. Beğeni çok az. Ama ismi Ayşe Fatma ise oho bahçedeki papatyayı çekse, otu çekse var ya otu dünyanın en sanatsal fotoğrafı gibi yorum alırdı. Bakın benim tanıdığım çok iyi fotoğrafçılar var. Çok iyi ama. Fakat bakıyorsun adamın fotoğrafları hiç ilgi görmüyor. Yazık diyorum ya. Yazık. Adamın sadece makinası 100.000 lira. Lensini falan boş ver. Belki daha da fazladır şimdi de. Bir sürü lens varmış. Yani belki 1 milyon TL harcamıştır yani ekipmana. Ama gerçek değeri görmüyor. Bu işler böyle. Neyse bizim Şener de herhalde fotoğraf çekmeyi bıraktı. Yeter artık. Şener Bey, hayran kitlene bir şey söylüyor musun? Seni dinliyorlar. Evet. Kapadokya'yı merak ediyorlarmış. Tamam. Şimdi size ses gelmemiştir arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Çektiği fotoğrafları mutlaka istiyorlarmış. Türkiye'yi çok merak ediyorlarmış. Özellikle Kapadokya'yı çok duymuşlar. Kapadokya'yı görmek istiyorlarmış. Evet arkadaşlar, TM plajında biraz yüzdük. Biraz bir şeyler yedik. Biraz gezdik. Saat 5 oldu. Plajdaki insanlar oldukça azaldı. Çünkü son tekne saat 6'da olduğu için herkes tekneye gidiyor. Tekneye gitmeyenler de hızlı botla Pattaya'ya dönüyorlar. Ki onlar genelde 9-10 kişilik gruplar olabiliyor. O zaman hızlı botta ucuza denk geliyor. Ama su mükemmel yani anlatılmaz yaşanır. Gerçekten anlatılmaz yaşanır yani. Görüntüden belki de anlıyorsunuz. Şu kumun, şu dalgaların sakinliğine bak. Adeta kıyıyı alıyor. Bakın. Nereden baksanız 30 metre kadar çekildi yani su. Su çekilince çok güzel bir kum ortaya çıkıyor. Yürümesi bile zevkli oluyor. Kohlan Adası bizim Büyükada kadar bir yer. İçinde yerleşim çok az. Onlar da otel zaten. Burada otelde kalanlar da var. Pattaya'dan gelenler de var. Bizim otel Pattaya'da. Biz Pattaya'ya döneceğiz ama buradaki otelde kalanlar dönmek zorunda değil tabii ki. Tabii fiyat biraz daha farklı yani. O adadaki otel daha pahalı.
Şu yönde ters ışıkta kalıyoruz ama yine de belki güzel bir görüntü elde ediyoruz. Bilmiyorum. Belki de çok kötü bir görüntü, belki de çok güzel bir görüntü. Onu daha sonra izlerken anlayacağım. Dediğim gibi bugün Pattaya'daki son günüm benim. Yarın Phuket'e geçiyorum. Biraz da Phuket'te çekim yaparım. Umarım güzel çekimler olur. Phuket'e ilk defa gideceğim. Tek planım var, turlara katılıp adaları çekmek. Oradaki bir sürü ada var. Onları görmek. Başka bir planım yok. Zaten anladığım kadarıyla Phuket'in içinde de öyle çok kalınmıyor. Yani adalara gitmek gerekiyor. Phuket'i Phuket yapan adalar. Karşıda beton yol var. Görüyorsunuz. İnsanlar gidiyor. Oradan yürüyerek tuk-tukun olduğu yere gidecekler. Tuk-tuka binip marinaya gidecekler. Marinadan da tekneye binip Pattaya'ya gidecekler. En azından biz öyle yapacağız. Tabii ki herkesin nereye gittiğini bilmemiz mümkün değil ama gidenler gidiyor, gitmeyenler toplanıyor. Akşam olsun diyordun, işte oldu akşam. Ünlü şiirimiz. Biz de akşamı getirdik sonunda. Akşamı yaptık. Çabuk gelin diyorlar bak. Çabuk gel diyor lan. Çabuk gel. Akşam oldu, çabuk gel diyor. Heh. 2 saattir sizi bekliyoruz diyor. Evet. Vallahi diyor, ne acelem var, geliyorum işte diyor. Şurada bir ayaklarımı yıkayayım. İnsanlar fotoğraf çektiriyor. Suyun içinde sosyal medyaları için fotoğraf çektiriyorlar. Evet, insanlar gerçekten sanki böyle bir anda herkes aynı anda kalktı gidiyor yani.
Bir de böyle yerlerde bir şey arıyorlar. Ne aradıklarını da bilmiyorum. Gerçi bu fotoğraf çekiyor galiba. Ne çekiyor acaba? Давай, заходите. Evet, sanatsal bir fotoğraf çekiyor arkadaş. Balık, sanki ölmüş balık gibi. Neden öyle o balığı çekiyor anlamadım. Biz de eşyalarımızı alalım artık yavaş yavaş. Phát điện này ạ. ไม่ได้